Amerika'dan herkese selamlar. Amerika'da kartlar yeniden karılıyor. Manşetler savaşın ve siyasetin gölgesinde yanıyor desek yeridir. Bu videoda Beyaz Saray'ın gizlediği İran raporundan Teksas'ta elinde takoyla seçim barikatlarını yıkmaya çalışan Obama'ya, okyanusun ortasındaki bu biyolojik kabustan cüzdanları yakan savaş enflasyonuna kadar her şeyi anlatmaya çalışacağım özetle. Ve hazırsanız Washington'ın sızan gizli belgeleriyle başlıyorum. Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth aylardır aynı cümleyi kuruyor. İran ordusu perişan edildi. Artık bir tehdit değiller. Ancak New York Times'ın ele geçirdiği bu gizli Amerika istihbarat raporları kameralar önünde söylenenlerin tam tersini fısıldıyor bizlere. 12 Mayıs 2026 tarihli bu raporlara göre İran sanılanın aksine askeri kapasitesinin büyük bir kısmını korumayı başarmış görünüyor ve operasyonların üzerinden aylar geçmesine rağmen Tahran'ın füze cephaneliği hala operasyonel ve hala tehlikeli. Hükümet İran bitti derken istihbarat birimleri İran hala orada diyor. Raporun en çarpıcı noktası ise şu: İran savaş öncesi füze stoğunun yaklaşık %70'ini hala elinde tutuyor. Sadece füzeler de değil, bu füzeleri fırlatacak mobil rampalarında %70'i hala çalışır durumda. Yani daha da endişe edici olanı Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyet meselesi. Bununla ilgili de bir video çekmiştik. Bu dakikaya onu da linklerim ben. İzlemek isteyenler varsa kimin Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti var diye. Boğaz hattındaki bu 33 stratejik füze sahasından tam 30 tanesi yeniden operasyonel hale gelmiş durumda. Dünyanın petrol damarı olan bu dar su yolundan geçen Amerikan savaş gemileri ve tankerleri için tehditin bitmediği, aksine yeniden uyandığı anlamına geliyor ve bu videoyu izlerken de aklınıza şu soru gelecektir. Peki binlerce füze ve onlarca hava saldırısına rağmen bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl mümkün oldu? Raporlar Pentagon'un stratejik bir tercihine dikkat çekiyor. Çünkü Amerika ordusu elindeki kısıtlı sayıdaki sığınak delici bombaları Çin veya Kuzey Kore ile olası bir savaş için saklamayı istediğini ortaya çıkarıyor. Bu yüzden İran'ın devasa yeraltı füze tesislerini tamamen yok etmek yerine sadece girişlerini tabiri caizse mühürlemeyi tercih ettiler. Ancak uydu görüntüleri gösteriyor ki İran bu tesislerin %90'ına yeniden erişim sağladı ve tesisler şu an ya da kısmen ya da tamamen çalışıyor olabilir. Bu durum haliyle Washington'da büyük bir ikilemi tetikliyor. Amerika bu savaşta bir yılda üretilen Tomahawk füzelerinin 10 katını, Patriot bataryalarının ise 2 yıllık üretimini tüketmiş bulunmakta ve eğer olası ateşkes çökerse Pentagon'un elinde İran'ı durduracak yeterli mühimmat kaldı mı sorusunu da yeniden aktif haline getiriyor. Ve peki bu duruma Beyaz Saray ne söylemiş olabilir? Beyaz Saray sözcüsü ise bu raporları sert bir dille reddetti ve İran ordusunun yeniden toparlandığını düşünmek hayalperestlik dedi ve Başkan Trump'ın deyimiyle de sanal bir ihanet. Ancak sahadaki veriler ve bu bahsettiğim istihbarat belgeleri New York Times kaynaklı Orta Doğu'da suların durulmaktan çok daha uzakta olduğunu gösteriyor bizlere. Orta Doğu'daki savaşın gizli belgeleri Washington koridorlarını karıştırırken Amerika'nın iç siyasetinde de rota en az Hürmüz Boğazı kadar sıcak bir bölgeye, yani Teksas'a çevriliyor. Obama Teksas sahalarında Demokratlar kaleyi yıkabilecek mi? Biraz hikayeleştirerek anlatacağım bu konuyu. Tarih 12 Mayıs 2026, yer Austin, Texas ve bir takocu dükkanında sıradan bir öğle yemeği saati. Beklenmedik bir misafirle bir anda seçim merkezine dönüşüyor takocu. Kimden bahsediyorum? Tabii ki eski başkan Barack Obama. Yanında da yükselen bir yıldızla birlikte takocu da masaları geziyor, insanlarla konuşuyor. Obama, Texas'ı maviye boyamak isteyen genç nesil demokratlara destek vermek için Texas'ta sahaya iniyor ve hedefte
ise Cumhuriyetçilerin kalesi olarak bilinen Texas Senato koltuğu var. Obama'nın yanındaki isimden bahsetmek gerekirse de 36 yaşındaki eyalet temsilcisi James Talarico var. Talarico sadece bir siyasetçi değil, aynı zamanda bir ilahiyatçı, yani ilerici politikalarıyla Hristiyan inancını harmanlayan profiliyle dikkat çekiyor. Talarico sevgi odaklı mesajlarıyla Trump döneminden rahatsız olan bu merkez sağ seçmen ve bağımsızların tabiri caizse gönlünü çalmaya çalışıyor. Ancak Talarico'nun aşması gereken büyük bir engel var. Siyah seçmenlerin desteğini henüz tam olarak kazanmış değil ve Obama'nın bu ziyareti Talarico'nun siyahi toplumla arasındaki bu köprüleri güçlendirme stratejisinin en kritik hamlesi olarak görülüyor. Sadece bu senato değil, valilik yarışında da işler kızışıyor. Obama'nın yanında eyalet temsilcisi Hina Hinojosa da vardı. Hinojosa 100 milyon dolarlık devasa bir seçim bütçesine sahip olan mevcut vali Greg Abbott'a da meydan okuyor. Demokratlar umutlu çünkü artan fiyatlar ve ekonomik memnuniyetsizlik Teksaslı seçmeni bir değişim arayışına da itmiş durumda. Ve demokratların Teksas umudunu arttıran bir diğer faktör ise Cumhuriyetçi cephedeki bu iç savaş meselesi. Mevcut senatör John Cornyn ile yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen başsavcı Ken Paxton arasındaki sert ön seçim yarışı Cumhuriyetçileri haliyle yıpratıyor. Her iki isim de Trump'ın desteğini beklerken Talarico ve Hinojosa Obama ile halkın içinde taco yiyerek bir nevi gövde gösterisi yapıyor ve Obama dükkandan çıkarken de elinde işte bir paket takosu ve bir tavsiyede bulunuyor ayrılırken. Oy vermeyi unutmayın diyor. Çünkü ekstra bilgi olarak Amerika'da bu oy kullanma meselesi Türkiye'deki gibi bizim ülkemizdeki kadar yüksek oranlarda değil. Çok düşük oranlarda seyrediyor ve Teksas gibi bir kalede bu taco diplomasisi diye tanımlayacağımız stratejik hamle işe yarayacak mı siyahi seçmen açısından? Yoksa Teksas kırmızı kalmaya devam edecek mi? Bunu 2026 ara seçimlerinde Amerikan siyasetinde bir devrin kapanışına sahne olacak mı? Bunu göreceğiz. Teksas'ta taco diplomasisiyle seçim yarışı kızışıyor. Bir yandan da Amerika'nın bir diğer ucunda Omaha'da çok daha sessiz ve çok daha ölümcül diyebileceğim bir bekleyiş var. Güney Amerika açıklarında bir yolcu gemisinde patlak veren ve insandan insana bulaşabilen ölümcül Andes tipi hantavirüs salgını, bildiğiniz gibi aralarında Türk belgeselci Ruhi Çenet'in de bulunduğu, yolcuları okyanusun ortasında bir hayatta kalma mücadelesine sürüklerken tahliye edilenlerin yüksek güvenlikli karantina merkezlerine de nakledilmesiyle bu küresel bir biyolojik krize dönüşmüş durumda. Ve Amerika'yı ilgilendiren kısımsa Amerikalı bir seyahat fenomeninin rüya tatili bu okyanusun ortasında başlayan biyolojik kabusun ardından Omaha'daki bir tıp merkezinin steril duvarları arasında devam ediyor ve Boston'ın 29 yaşındaki seyahat yazarı Jack Rosemary'in 1 Nisan'da Arjantin'den bindiği MV Hondius gemisinde kendisini küresel bir sağlık krizinin tam ortasında buldu. Gemideki bu 3 ölümün ardından insandan insana bulaşabilen ve nadir ölümcül Andes tipi hantavirüs şüphesiyle tahliye edilen Rosemary'in şu an Omaha'daki yüksek güvenlikli bir karantina biriminde gözetim altında tutuluyor. Olayın ciddiyetini anlamak için süreci biraz başa sarıp hatırlatmakta fayda var. Çünkü 11 Nisan'da gemideki ilk yolcu hayatını kaybettiğinde kimse bunun bir salgının başlangıcı olduğunu düşünmemişti haliyle ve ancak 26 Nisan'da bir ölüm ardından 2 Mayıs'ta gemide gerçekleşen 3. ölümle birlikte panik dalgası tüm güverteyi sardı. Rosemary'nin o anları gülüp eğlendiğimiz bir geziden bir korku filminin setine geçtik sözleriyle tanımlıyor. Cabo Verde yetkililerinin gemiyi limana kabul etmemesi üzerine yolcular bir hafta boyunca okyanusta izole bir şekilde beklemek zorunda kaldılar. Çünkü bahsettiğim gibi çevredeki ülkeler gemiyi kabul etmediler ve Rosemary'nin kabinine kapandığı o günleri de işte Google üzerinden hantavirüs nedir, hayatta kalma oranları nedir gibi aramalar yaparak ailesiyle helalleştiğini, vedalaştığını da ifade ediyor.
Peki neden Omaha sorusu gelebilir akıllara. Bu sorunun cevabı 14 Amerikalı yolcunun neden buraya getirildiğini de açıklayarak verebiliriz. Çünkü Omaha federal hükümet tarafından fonlanan ve ülkenin en gelişmiş bulaşıcı hastalık izleme merkezi olan ulusal karantina birimine ev sahipliği yapıyor ve geçtiğimiz pazar günü Kanarya Adaları'ndan kalkan özel bir hükümet uçağıyla Amerika'ya getirilen yolcular maskeler ve dezenfekte edilmiş sınırlı eşyalarıyla tesise giriş yaptı. Rosemary'nin aylarca kendi ifadeleriyle anlatacağım. Topladığı bu hediyelik eşyalar ve valizleri virüs riski nedeniyle gemide bıraktığını bahsediyor ve şu an 30 metrekarelik hava sızdırmaz bir odada tutulan yazar Nebraska'ya geleceğim için bu kadar heyecanlanacağım hiç aklıma gelmezdi diyerek tesisin sunduğu güvenliğe de dikkat çekiyor. Şu an için Rosemary'inde herhangi bir semptom gözlenmedi ancak virüsün kuluçka süresi nedeniyle önünde tam 42 günlük zorlu bir bekleyiş var. Odasında bir egzersiz bisikleti var. Televizyonu ve interneti bulunuyor Rosemary'nin. Bu süreci de altın kafes olarak nitelendiriyor kendince. İlk gününde de hemşireler tarafından getirilen bir Starbucks kahvesi ise onun moralinin düzelttiğini, moral kaynağı olduğu gibi bir betimlemesi var kendince. Öte yandan gruptaki bir yolcunun testinin pozitif çıkması ve hemen Rosemary'nin karşı binadaki biyogüvenlik ünitesine nakledilmesi de hem Rosemary'nin için tehlikenin ne kadar yakın olduğunu hem de bu salgının ne kadar tehlikeli olduğunu hatırlatıyor bizlere. Ve karantina altındaki yolcular okyanusun ortasında bu biyolojik kabustan kurtulmaya çalışırken Amerikan halkı da her gün market raflarında, benzin istasyonlarında ekonomik bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. Tüm dünya ülkelerinde yaşandığı gibi bu Amerika'yı da derinden etkilemiş durumda. Rakamsal olarak da bunu net şekilde görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi sayfaları bugünlerde tek bir rakama kilitlenmiş durumda. %3.8. Nisan ayı verilerine göre enflasyon Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı yükselişini gerçekleştirdi ve beklentilerin üzerindeki bu artışın arkasında tek bir ana neden var tahmin edeceğiniz gibi. Orta Doğu'da devam eden savaş ve bunun tetiklediği enerji krizi, yılın başında %2.4 seviyelerinde olan yıllık enflasyon, Şubat ayında patlak veren İran çatışmasıyla birlikte ivme kazandı ve bugün gelinen nokta Amerikalı tüketiciler sadece bir ay içinde enerji maliyetlerinin %3.8 artacağına şahitlik ediyor ve uzmanlar artık buna tek bir isimle ifade ediyorlar: savaş enflasyonu. Savaşın etkisi en çok benzin istasyonlarında hissediliyor. Ulusal ortalama benzin fiyatı galon başına 4.50 doları aşmış durumda. Bu geçen yıla göre 1 dolardan fazla artış demek. Ve Brent petrolünün varil fiyatı 107 doları zorlarken Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık küresel arzı tehdit etmeye hala devam ediyor. Ancak sorun sadece benzinle sınırlı değil ne yazık ki. Artan yakıt maliyetleri bir zincirleme reaksiyon başlatmış durumda. Uçak biletleri Nisan ayında %20'den fazla artış yaşanıyor. Ve nakliye maliyetlerindeki bu devasa artış market raflarındaki her ürünün etiketine sessizce ama derinden yansıyor. Gıda fiyatlarından bahsetmek gerekirse yıllık bazda %2.9 artmış durumda, ancak bazı kalemlerdeki artış akıl almaz boyutta. Örneğin sofraların vazgeçilmesi, domatesin fiyatı geçtiğimiz yıla göre tam %40 yükselmiş durumda. Meksika'ya uygulanan gümrük vergileri ve artan taşıma maliyetleri de bu yükselişin temel sebebi tabii ki. Dahası Başkan Trump'ın çelik vergileri de konserve gıda fiyatlarını da derinden etkiledi. Teneke kutuların maliyeti artınca da dar gelirli ailelerin temel gıdası olan bu fasulye ve mısır gibi ürünlerin bir yıl içinde bir yıl öncesine göre %5.7 daha pahalı hale geldi. Ve
İşçilerin ücretleri ise bu hıza yetişemiyor haliyle ve reel ücretler Nisan ayında %0,5 oranında gerileyerek halkın alım gücünü bir kez daha düşürmüş durumda ve bu tablo siyasi arenada da tabii taşları yerinden oynatıyor. Demokratlar Başkan Trump'ın dış politikasını ve gümrük vergilerini suçluyor, eleştiriyor. Beyaz Saray ilaç fiyatlarındaki düşüşe dikkat çekerek de ekonominin hala dirençli olduğunu savunarak stratejik davranmaya çalışıyorlar. Gözler bir yandan da Senato tarafından onaylanması beklenen Fed Başkanı Kevin Warsh'ta ve enflasyonun bu kadar sıcak seyretmesi beklenen faiz indirimlerini artık rafa kaldırmış görünüyor. Analistler artık 2026 içinde bir indirim beklemiyor. Hatta bazıları 2027'yi bile işaret ediyor. Yani sonuç olarak Amerika bir yandan Orta Doğu'daki sürekli değişen operasyon isimleriyle maliyetlerini tartışırken diğer yandan cüzdanındaki yangını söndürmeye çalışıyor. Ve enflasyonun ne yazık ki yaz aylarında %4,5 seviyesine ulaşması da bekleniyor. Ve Amerika için ekonomik belirsizlik savaşın gölgesinde ne yazık ki büyümeye devam ediyor. İşte füzeler, seçimler, virüsler ve rakamlar. Bu videonun 4 kelimede özetle desem bunu söylerim. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kritik dönemlerinden birinden geçiyor. Ve ben de sadece bu haberleri satır aralarını anlatmaya çalışıyorum, analiz etmeye çalışıyorum sizlerle birlikte. İçeriklerimi sevdiyseniz de lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, güvende kalın.